İzin verirseniz size küçük bir tespitte bulunmak isterim. Son zamanlarda telefonuma düşen kısa mesajlarda ve sosyal medya akışlarımda şu tür içeriklere sıkça rastlıyorum. Özellikle belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarına ait olanlarda eğitim ve öğretim yılının sonunda başarılı olan öğrencilerimizin katılımıyla. Gerisini söylememe gerek yok sanırım. Yani yalnızca istenen başarı kriterini karşılayan öğrencilerin katılabileceği bir kutlama merasimi. Oysa ki aynı öğretim yılı içerisinde ne çok şeyi başarmış ama bu kutlamalara layık görülmeyen nice öğrenci yok mu? Örneğin arkadaşları gibi kaynak kitaplara, teknolojik cihazlara sahip olamayanlar, bilgiye erişimi kısıtlı olanlar, sadece öğrenme biçimi farklı olduğu için düşük notlar alanlar ve çoğu zaman başarının ne demek olduğunu dahi bilmeyen eğitimcilerle karşılaşmak mümkün. Bu tür ayrımcı kutlamaların gerçekte bir motivasyon değil, dışlayıcı bir ötekileştirme olduğunu düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse, yıl sonunda verilen teşekkür ya da takdir belgelerini tamamen yersiz ve hatta zararlı buluyorum. Başarının bir kağıt parçasıyla ölçülmesini reddediyorum. Çünkü bu, çocuklara başarı kavramını yanlış bir şekilde öğretmek anlamına geliyor. Neden böyle düşündüğümü bir örnekle açıklamak isterim. Yıllar önce okuma yazma öğrenemeyen, öğrenme güçlüğü yaşayan bir öğrenciyle çalışmıştım. Aslında birçok öğrenciyle çalıştım ama burada yalnızca birini paylaşacağım. Bu öğrenci okul başarısı gösteremedikçe kendini derslerden tamamen soyutlamıştı. Artık okuma yazma öğrenmek bile istemiyordu. Öğretmeni sınıf tekrarı öneriyor, kendi öğretemediği bilginin suçlusu olarak da öğrenciyi görüyordu. Oysa durum bambaşkaydı. Skolastik yöntem tüm öğrencilere aynı içeriği, aynı yöntemle vermeyi temel alır. Bu yöntem zaten başlı başına bazı öğrencilerin öğrenemeyeceği gerçeğini kabullenmek üzerine kuruludur. Oysa eğitim bilimleri çoktan bunun ötesine geçti. Çoklu zeka kuramı ve bireysel öğrenme modelleri gibi kavramlar bu skolastik yaklaşımın çoktan geride kaldığını söylüyor. Ama ne yazık ki öğretmen ihtiyacını karşılayan akademi sistemi hala aynı mantıkla mezun vermeye devam ediyor. Konuya dönecek olursam, bu öğrenciyle kendi öğrenme modeline uygun bir yöntem bularak okuma yazma becerisini kazandırdım. Farkındalığı arttıkça asıl becerisi olan matematik dersinde de yükselişe geçti. Ne alaka diyebilirsiniz? Şöyle bir alakası var. Bu öğrenci içinde sıkışıp kaldığı başarısızım düşüncesini terk etmeye başladı. Artık hem öğretmenlerine hem de arkadaşlarına kendini ispatlayabileceği bir yol bulmuştu. Ailenin kararıyla sınıf tekrarı yaptı. Ben bunu önermemiştim. Ama bu sefer ne oldu dersiniz? Öğrencim yeni sınıfında eski sınıf arkadaşlarından daha başarılı bir seviyeye ulaştı. Aile ve öğretmen verdikleri sınıf tekrarı kararından pişman oldular. Çünkü o öğrenci artık başarılarını kendi içinde güdüleyebilen bir bireye dönüşmüştü. Demem o ki, bir öğrenci başarıyı dışarıdan verilen alelade bir belgeyle tanımlarsa, bu tür bir motivasyonun bir yerde tükeneceğini de kabul etmek gerekir. Ama başarıyı kendi içsel katalizörü olarak tanımlayan bireyler, bu yapay başarı törenlerini reddederek yollarına çok daha güçlü şekilde devam ederler. Başka bir bölümde görüşünceye dek sağlıcakla kalın.